Muhtemelen ESP32 programlarken Arduino Framework kullanıyoruz. Başlamak için gerçekten iyi bir seçenek. Kütüphaneler hazır ve kurulumu kolay. Ama proje büyüdükçe sistemin nasıl çalıştığını gerçekten yönetmek istediğinde ya da yeni gelen özellikleri hemen kullanmak istediğinde Arduino'nun sınırlarına takılmaya başlarsın. Çünkü Arduino aslında ESP-IDF'in üzerinde çalışan bir soyutlama katmanı. Yeni özelliklerin Arduino'ya adapte edilmesini beklersin. Bazı komponentlere ise doğrudan erişemezsin. ESP-IDF ise Espressif'in resmi framework'ü. Arduino'nun altında zaten o var. Ama bu kez araya bir katman girmeden doğrudan kendisiyle çalışacağız. Bu videoda ESP-IDF'i sıfırdan kuruyoruz ve ilk projemizi çalıştırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ESP klasörü oluşturuyoruz. Daha sonra bu klasörün içine giriyoruz. ESP-IDF'in GitHub reposundan linkini kopyalıyoruz. Ve git clone recursive ile bulunduğumuz konuma kaydediyoruz. Ben burada kaydetmiyorum çünkü sistemde halihazırda bulunmakta. ESP-IDF'i klasöre çektikten sonra içine girin. Windows için .bat ve .ps1, Linux için .sh komutlarını kullanabilirsiniz. İlk olarak install.sh ile başlıyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra export.sh'ı kaynak olarak göstermemiz gerekiyor sisteme. Burada önemli bir fark, install'u ilk sadece kurulum aşamasında yaparken export komutunu her terminale erişip kapattığımızda yapmamız gerekiyor. Bunun daha basit bir yolu var. Onu isteyenler için açıklamalar kısmında anlatacağım. Gördüğünüz üzere export da başarılı oldu. Burada projemi oluşturacağım dosya konumuna gidiyorum. Proje oluşturmak için idf.py create project dedikten sonra oluşturmak istediğiniz projenin ismini girmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi projemiz burada oluşmuş bulunmakta. Bu noktadan sonra istediğiniz bir IDE'yi veya text editörünü açıp projenizi düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi boş bir Hello World C dosyası oluşmuş bulunmakta. Projemde bir değişiklik yapmadan önce öncelikle kullanacağım ESP kartını ayarlardan belirtmem gerekiyor. idf.py list targets diyerek hangi ESP kartlarının sisteme tanımlayabileceğinizi bulabilirsiniz. Buradaki kodu gördükten sonra yapmanız gereken idf.py set target ve kullandığınız ESP kartının türünü girmeniz gerekiyor. Şimdi yaptığımız değişikliklerin çalışıp çalışmadığına bakmak için basit bir Hello World dosyası yazalım. Ekrana her saniyede bir defa olacak şekilde Hello World çıktısı verecek. Şimdi idf.py boot'te kodu derliyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı onu göreceğiz. Bir problem çıkmadı. Artık bu noktada programımızı karta yükleyebiliriz. IDF flash diyerek karta binary'mizi yüklüyoruz. Ardından monitörü de çağırırsak seri ekranımızda terminalde görmüş olacağız. Gördüğünüz üzere program normal bir şekilde çalışmakta. İzlediğiniz için teşekkürler.